Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve örmesi de keyifli, bir o kadar da gösterişli bir runner yapımını anlatacağım. Arkada runner'ımı sizlerin göreceği üzere böyle yerleştirdim. Hemen başlamak istiyorum. Önce ip olarak pamuklu makrome soft pamuk ince iplerle yapabilirsiniz. Supla ipleriyle yapabilirsiniz. Ben yine her zamanki bir markası söylemek istemiyorum, biliyorsunuz. Şöyle orta kalınlıkta bir ip tercih ettim. Her zaman ördüğüm, kullandığım bir ip. Gayet de görüntüsü ve kullanışı da güzel oluyor. Runner'larda, suplalarda da ben kullanıyorum. Önceki videolarımda da kullanmış olduğum bir ip. Tığımda yine 3 milim bir tığla ördüm. Şöyle ahşap boncuklar kullandım. Yine püsküllerim aynı ipli oldu. Renk olarak açık bir renk tercih ettim. Hemen başlamak istiyorum. Runner'a şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum. Uzunluğu ben yaklaşık şu enini 30 santim yaptım arkadaşlar. Ördükçe şimdi size detaylarını vereceğim, sayılarını. Siz büyük masa için yapmak isterseniz şu motifleri fazlalaştırarak daha enini büyük, geniş tutabilirsiniz. Boy olarak da orta sehpaya yaparsanız yine kendi zevkinize kalmış. Orta sehpa olarak ölçüp yapabilirsiniz. Uzunluğunu dilediğiniz gibi. Kullandığınız ipe göre de değişir bu. Supla ipleri var. Kalın iplerde daha az sayılarda da yapabilirsiniz. Büyük olacaktır. Masanıza göre de ölçüsünü siz dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ama ben elini 30 santim boyu da yaklaşık şu motifleri 33 adet 35 adet civarında ördüm. 1 metreden fazla orta sehpa için ben bunu enini yaptım, ama masa içinde daha büyük, geniş tutabilirsiniz. Ben onun sayılarını da sizlere söyleyeceğim. Şöyle öncelikle ben bu yaptığım en sehpa için, masa için de uygundur. Eni 30 santimlik bir ene sahip. O yüzden bunun ölçüsünü vererek başlıyorum. 81 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. 81 adet zincir çekelim ve devam edeceğiz. Evet, 81 adet zincir çektim arkadaşlar. Hemen sayıyoruz. Başını alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. zincirimizin içerisine bir kere başını alıyorum. 3 seferde çıkıyorum arkadaşlar. Normal trabzan yaptığımız gibi bir kez aldım, ama 3 seferde çıkıyorum. 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar bir kere tığıma başını alıyorum ve bu kez yine 11. ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. Zincir içerisine tekrar 1 2 3 kez de çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bu battığım yere, aynı yere bir V oluşturacağız. Tekrar yine 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar bu kez 11 ilmek sayıyoruz. Zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.'ye tığımın başını alıp batıyorum buraya arkadaşlar. Tekrar yine 1 2 3 kez de çıktım, trabzan yapıyorum. 3 4 6 zincir çekip aynı yere yine bir V oluşturuyorum. Yine 3 seferde çıkıyorum. Sürekli 3 sefer, hep her seferinde 3 sefer çıkacak arkadaşlar. Bu trabzanlarımız 4 5 6 zincir yine çektim. Tekrar yine 11. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.'ye bu şekilde yine 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 aynı yere bir V
yapıyorum. Tekrar 3 kez çektim. 3 seferde çıkarttım trabzan. Tekrar 6 zincir çektim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.'yi arkadaşlar. Ekran kamera arada şarj bazen uzun sürdüğü için videolarda bu şekilde şarj bitmeye yakın telefonumda sorun oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine 6 zincirle aynı yere bir V yaptım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tekrar 11.'ye sonuna kadar şu V'lerden toplamda bakın 3-5 tane, yanlarda da yarım motifimiz olacak. Yarım şar motifimiz. Bunu sayıyoruz. Ortada da 5 tane V'miz olacak. Bunu sonuna kadar göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincir sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11.'yi tekrar şöyle içerisine tek dalına, siz dilerseniz çift dalını da alabilirsiniz. 2 3 4 5 6, tekrar aynı yere bir V daha oluşturduk. 1 2 3 4 5 6, yine 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimizi sayalım tekrar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Buraya da yine trabzan yaptık. Burada 3 zincir çekiyorum. Sonunda hemen şu son kısmını yapmış olacağız arkadaşlar. Yarım ve o kısmı olduğu için şöyle yanındaki 3'üncüye de fark etmez, 4'üncüye batabilirsiniz. Kalan zincirlerimizi bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu sonunu tekrar göstereyim. 3 zincir çektim. Hemen şu bir yanındakine batarak yapıyorum. Burada ben fazla çekmiş olmalıyım. 2 zincirim fazla kaldı. Sıkıntı değil. Onu siz zincirlerinizi ayarlayıp dediğim gibi başlangıçlarda yapabilirsiniz. Hemen geriye dönüyorum. Burayı geriye dönüp 3 zincirle 1 2, bu içerisine çektiğimiz 3 zincir dışında 5 adet trabzan, yine 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Hemen şöyle saymak istiyorum. Bakın 1 2 3 4 5 adet burada köşe kısımlarımız olmuş olacak. Direkt bu çektiğimiz 6 zincir içerisine, tam ortasına yani bağlıyorum sık iğne ile. Hemen ilmeğimin başını alıp orta kısma da 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 5 tane trabzan yapıyorum. Zaten iki sıra gösterdiğim zaman, bu sırayı bile gösterdiğimde çözeceksiniz. Gayet basit, anlaşılır bir model. Hemen 5 tane, bakın 5 trabzan yaptım. 2 zincir çektim aynı yere ve bu V olan kısımlara, boşluklara 5 trabzan daha yaptım. Ve burada hemen ortaya bağladım sık iğne ile. Tekrar bir diğer V'ye geçtim. Direkt trabzanla geçiş yapıyorum. Buraya da yine 5 trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 3. Sonrasında 2 zincir, 1 2 zincir çektim. Tekrar 3 seferde çıktım. 5 trabzanımı yapıyorum. 3 4 5. Bakın burada modelimizin motiflerini oluşturmaya başladık. Tekrar yine buraya sık iğne ile bağlayıp diğer V olan yuvaya trabzanla geçiş yaptık.
Sonuna kadar bu şekilde yapalım. Son şu yarım kısma geldiğimiz zaman başlangıçtaki devam edelim arkadaşlar. Bu zincirde 2 zincir benim fazla kaldı. 2-3 zincir. 81 adet ya fazla saymış olmalıyım ya da sizin 81 adet yani fazla geliyorsa bunu 79'a 2-3 zincir eksik çekerek bu kenar kısımlarını da ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer motifleri de şunu da belirtmek istiyorum. Bu motifleri bir tane daha ya da 1 2 3 fazla yapmak isterseniz zaten 11 bırakıp 11. zincirlere batıyorduk. Arada 10 zincir bıraktığımız için 10 zincir daha fazla çekmelisiniz çektiğiniz zincirden. Ya da eksik yapmak istiyorsanız bu motifleri yine 10 zincir eksik yaparak zincir sayılarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani her bir motifi şu motifi 10 zincire denk gelmiş oluyor. Siz de 10-11 zincir fazladan çekerek bu motif sıralarını sayılarını arttırabilirsiniz. Şimdi şu motiflerimizi de V'lerimizi tamamlayalım sonuna kadar. Evet, bakın 5 motifimizi de tamamladık. Hemen burada yine 6 zincirlik çekmiş olduğumuz kısmın ortasına sık iğne ile sabitledim. Sonunda başlangıçta yine bir yarım motifimiz olacak. Buraya da başlangıçta yaptığımız gibi 5 tane trabzan yapıyoruz. Kenarlarda bu şekilde ilerleyeceğiz. Ortada tam 5 motifimiz, kenarlarda da yarım motifimiz olacak arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane motifi yaptım. 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Ben bu başlangıçlarda hemen şöyle ilk trabzanın tepesine 1 2 3 bu şekilde bir kutucuk yani yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen bu boşluğa yine 1 2 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Aynı yere yine 1 2 3 seferde çıkardım, trabzanımı yaptım. Yine 6 zincir, sürekli 6 zincir çekiyoruz bu kısımlarda. Her seferinde farklı zincir sayıları yok. Ortalarda 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen yine aynı yere 3 seferde çıktım. Bakın V oluşturuyoruz. Bu motiflerin üzerine denk gelecek V'ler oluşturuyoruz. Burada da kenarda yarım motiflerimiz oluşacak. Hemen bu kısmı tamamlayıp arkadaşlar sonuna kadar gelelim. Aynı başta ördüğüm gibi devam edelim. Evet, bakın sonuna kadar yine bu şekilde ördüm. Sondaki yine son V'mi yaptım, motifimi 2 3 4 5 6 zincir çektim. Burada yarım olan motifimize geldiğimizde bakın şu tepedeki trabzana, yani çektiğim buradaki 3 zincir değil de bu yanındaki trabzan tepesine böyle sabitliyorum. Bunu yine 1 2 3 zincir çektim burada arkadaşlar, sonu olduğu için hemen aynı yere bakın bir V oluşturdum. Geriye dönüyoruz. Buraya yine 5 tane trabzanımız olacak. Yarım motiflerimiz bu şekilde devam ediyor. 5 tane 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. Bakın hemen tekrar buraya sabitledim. Direkt V'nin içine geçiyorum. Motifler zaten üst üste gelecek, belli. Bu V kısımları yaptığımız yerler motiflerimizin üst taraflarına gelecek. O yüzden karıştıracak bir durum yok. 1 2 3 4 5 2 zincir yine çektim. Aynı yere yine bir motif oluşturuyorum. 5 trabzan yaptım, 2 zincir çektim, tekrar aynı yere 5 trabzan daha yapıyorum. Bu trabzanlarımızı 3 seferde başını tığın bir kez dolayıp 3 kez 3 seferde çıkarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Tekrar bu aradaki zincir ortasına kapatıyorum sık iğne ile, yine diğer V'nin içine geçiş yapıyorum. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde bakın yarım motiflerimiz, köşelerimiz olacak. Sonuna kadar gelelim, örelim. Sonra bir üst sırayı da gösterip sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, yine sonuna geldim. İkinci sıranın da
Ördükçe zaten kendini belli edecek. Hemen burada kapattık. Sık iğne ile yine bakın burada yarım motifimiz olacak. Direkt geçiş yaptım. 1, 2, 5 tane trabzanımız olacak yine. 3, 4, 5. Bakın yarım motiflerimiz bu şekilde ilerlemiş olacak. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Bu taraflarda geldim. İpimi bir kez doladım tığıma. Yine ilk trabzan, bakın tam dibine. İlk trabzan tepesine yine bir trabzan yapıyorum. Burada yarım motifimizi yapacağımız kısmı boşluğu oluşturduk. 5-6 zincir çektim. Yine burada V oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı boşluğa yine bir trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar, çok anlaşılır. Gayet basit. Yani bir sıra, iki sıra sonra anlaşılır oluyor model. Hiçbir çözülmeyecek bir kısmı yok. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Sonda yine bir kez daha şu son bitiş yerini ve başa döndüğüm yeri gösterip sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yine sonuna geldim. Bakın V'mizi oluşturduk. Şimdi 6 zincir çekip tekrar buradaki bu sıraya denk geldiğimizde bakın şu çektiğimiz 3 zincir değil, yanındaki trabzan tepesine batarak 1, 2, 3 zincir çekiyoruz burada arkadaşlar. Aynı yere yine bir V oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Yine buraya 5 trabzanla sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu 30 santim eni oldu. Bundan sonrasını zaten siz kolaylıkla yaparsınız. 3 sıra gösterdim. 30 santim eni oldu. Siz bunun motiflerin orta kısımlarını daha geniş yapmak isterseniz 10-11 zincir fazlalaştırarak 2 katını 3 katını, yani bir motif için 10 zincir 11 zincir. Çünkü şuradaki bakın battığımız yerleri bazı alarak arada 11. zincirleri, bir motif için 11 zincir olursa onun 2 katı 3 katı yaparak motiflerinizde 1 2 3 diye arttırabilirsiniz. Kenarlarda zaten yarım motifler aynı olacak. Ve buraya kadar 30 santim yaptım ben genişliğini. Bu sehpa içinde gayet ideal, masa içinde. Uzunluğunu dediğim gibi siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kendinize yapıyorsanız, sipariş olarak da yapacaksanız da müşterinin verdiği uzunluğa göre ya da standart masa ölçüleri vardır. Biliniyor yani, onları standart masa ölçüsüne göre bakarak, sorarak, araştırarak yapabilirsiniz. Ben modeli gösterdim. Şimdi kesme, yani son bunu da göstereceğim, bitişini ve bir de püskül yapımını göstereceğim ve modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu modelimde şimdi sizlere göstereceğim bu kısmı, yapacağım kesintiyi. Zaten burayı göstermiştik. Yarım trabzan için 5 tane ördük. Bakın bu motiflerden buraya kadar 33-35 adet ben yaptım. Dediğim gibi sehpaya da masaya da küçüklüğüne büyüklüğüne siz ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle geri çeviriyorum. Hemen şu dipten bir tane şu yanına sık iğne ile birleştirdim. Bu kısmı bir boşluk bırakıyorum. Püskülleri, köşelerdeki püskül yerlerine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Hemen bu köşe başlardaki, yani V yaptığım bu motiflerin başlangıçlarına 10'ar zincir çekerek sık iğne ile bağlıyoruz arkadaşlar. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirle hemen buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu kamerayı düzeltmek istiyorum. Evet. 10 zincirle tekrar diğer motifin içerisine bağlayarak bu sırayı sonuna kadar gelelim. Sonunda yine geldim. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir ya da 2, 3 zincir, dediğim gibi sizin ipinizin
Kalınlığına, inceliğine göre de herhangi bir şöyle köşesine tutturdum ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın bitişi de tamamladık. Hemen püskül yapımına ben bir tane göstereceğim. Püskülü de şöyle uzunca kesip ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle modelimi açtım. Püskül yapımı için şu kısımlara püsküllerimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane püskül yaptım diğerini. Şimdi hemen ben pratik bir şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Siz farklı tarzlarda yapan kanallar da var, anlatımlar, videolar var. Ben hemen şöyle elime, yani bunu bir kart ölçerek uzunluğunu aynı ölçülerde yapmak istiyorsanız tüm püskülleri bir kart ayarlayıp kendinize şöyle ölçerek 10 santim işte her neyse o kadar uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ama elimde de gayet aynı ölçülerde gördüğünüz zaten başlangıçta yaptım. Şöyle ipimi burada bırakıp 20 kez şöyle 4 parmağıma ipi sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kez sardım. Burada ipimi kestim ve elimden çıkarıp bunu şimdi küçük ufak bir iple bağlayacağım. Öncelikle içerisinden geçirip 2-3 kez düğüm atacağım buraya. Sıkıca düğümleyelim bunu. 2-3 kez zaten bu ahşap boncuğun içerisinde kalacak. Şöyle elimizle bir düzeltelim. Önce şu tepe kısmını, bakın düğüm attığım yer. Sonra yine şöyle ölçüde ayarlayıp saracağınız kadar bir ip kesiyorum yine bu kısmına bağlamak için. Bakın parmağımla tutup şu kısmını bağlayacağım. Şöyle ipimi ortalıyorum. Şimdi kamera önünde olduğu için de arkadaşlar birazcık zor oluyor. Şöyle ortaladım. İpimi ayarlıyorum. Şöyle ortada bir yerde bunu şöyle alırsam elime daha iyi olacak. Bağlamak için. Şöyle zaten bir kere sıktırırsanız o belli edecek yerini. Bakın tesbih başlığı gibi oluyor. Şöyle bir kez buradan sardım. Bir kez daha şöyle sarıp burayı iyice sıkılaştıralım. Sonra bu altta kalan ipimizi de şöyle atalım. Altta kalan ipimizi de yine siz dilediğiniz kadar sarabilirsiniz arkadaşlar. Genişliğini şu bel doladığımız yerin genişliğini siz ayarlayın. Burada sararak şimdi ikisini birden hemen şöyle bağlayalım. Burada düğüm atıyorum. İyice sıkılaştırıp düğümümüzü atıyoruz. Bakın 1-2 düğüm attım buraya. Attıktan sonra hemen bu ipleri arasından çıkaracağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde belini sardım ve tığımla şöyle ince saplı bir tığla bu iplerin ikisini de bu başta boncuk geçecek kısım şöyle bunu bulacağım. İplerimizin ikisini şu ara kısımlarından aşağıya doğru çekeceğiz. Biraz sıkı sardığımız için batması, bakın şöyle ekrana şuradan iplerimi aşağı çekiyorum. Tek seferde çekersem mutlu olacağım ama genelde tek seferde çekmekte zorlanıyorum ben de arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Hemen tekrar tığımızı geçirdim. Yani şu anda bunu aslında çok pratik yapıyorum ama kamera önünde biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Bakın şimdi hepsini aldım. Bu zaten kaybolacak ipleri bunları kestiğimizde ve püsküllerimizi şöyle makasla her bir püskülü kesiyorum. Yani
bağlı olan bir püskül kalmayacak şekilde uçlarından da siz ayarlı keserseniz daha kolay olur. Bakın uçlarını kestiğiniz zaman da zaten düzeliyor. Şöyle düzgün tıraşlarsanız, keskin bir makasla yaparsanız bunu daha iyi olacaktır. Hemen bakın püskülümüz hazır. Bu kısma da boncuğumu takıyorum. Önce tığıma yine ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Tığıma önce boncuğumu takıp şöyle ipi içerisinden geçirip boncuğumuzu taktıktan sonra şu kısımlarına, bu motiflerin bakın hem şu köşelerde olacak birer tane, hem de bu motiflerimizin tam şu uçlarına denk gelecek arkadaşlar. Bakın buradan ipimi çekiyorum, tek kanadını tığımın uç kısmıyla yardım alarak çekip, evet, burada düğüm atıyorum. Buraya tutturmak için tekrar 3 veya 2 düğüm atarak bunu sıkılaştırıp bu şekilde boncuğumuzun tekrar altından iplerimizi çıkarıp işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Boncuklar zaten çok geniş delikler olduğu için arkadaşlar gayet rahat bir şekilde tığ içerisine giriyor. Bakın bunu da çıkarttım. Burada kesiyoruz ve püskülümüzü tamamladık. Bakın ben bu kısmına yaptım. Bu ip zaten arada kalıyor arkadaşlar. Şu bel kısmını da dediğim gibi ayarlarsanız bu kısımdan ayarlanabiliyor arkadaşlar. Yani bunu içeri yukarıya da rahat oynatabilirsiniz. Püsküllerinizi bu şekilde yaparak 7 tane toplamda püskül hem köşelere hem motif uçlarına denk gelecek şekilde püskülünüzü de yapıp tamamlayabilirsiniz. Gayet çok kolay. Farklı runner modellerinde de bu püskülü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 20 kez sarmayıp 10 kez de sararak bu kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu da farklı yerlerde daha geniş kağıtlara ya da böyle karton kağıtlara sararak da uzunluğunu siz ölçüsünü yapabilirsiniz. Ben gayet elimde çok pratik yaparak 5 dakikada yaptım. Yani ölçüleri de hep aynı oluyor. Şu elimin avuç içinin uzunluğu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Runner'ımın modeli, ölçüleri size kalmış. İpleri de zaten tuhafiyelerde alabilirsiniz isteyerek. İstediğiniz gibi supla ipleri ya da makrome pamuklu soft ipler var ince. Dediğim gibi benim kullandığım Nako pırlanta ile ördüm bunu. Gayet hoş duruyor. Çok da güzel. Tığımda 3 milimle ördüm. Gayet ebat boyut olarak güzel durdu. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.